Merhabalar, El Sanatları Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle çocuk oyun yatağının yapımını göstereceğiz. Öncelikle malzemelerimiz poplin kumaş, dikiş makinesi. Bunu elde dikmeyeceğiz, makinede dikeceğiz. Bir de kenarı için kurdelemiz. Sizin elinizde nasıl bir kurdele varsa onu da kullanabilirsiniz. Bizim elimizde bu şekilde ince olan bir kurdele vardı. Bir de kumaşlarımızı kesmek için normal makasımız ve nervür makasımız. Tabii bu bizim çocuk oyun yatağının dairesel şeklinde olacak. Anneler kendi ev işlerini yaparken bir yandan da çocuklar emin yerde bu çocuk oyun yatağının üzerinde bulunacaklar. En azından halının üstündeki tüylerden, tozlardan muhafaza edilmiş olacaklar. Şimdi ölçülerimizi vereyim. Ölçülerimiz 120 santim ebatında poplin kumaşlarımız 2 parça. Yani şöyle diyeyim size. Bunun ölçüsü 120'ye 120. Bunun da ölçüsü 120'ye 120. Ben iki tarafında farklı renkte olmasını istediğimden dolayı iki farklı rengi tercih ettim. Sizler arzu ederseniz tek rengi de tercih edebilirsiniz. Şimdi 120 ebat biraz burada büyük olduğu için, büyük derken yani sizin anlayabilmeniz için daha farklı bir şey düşündüm. Şunun üzerinde önce nasıl ölçü alacağımızı göstereyim. Ondan sonra ben bunun üzerinde ölçüyü alacağım. Şimdi bunun farz edelim 120'ye 120, yani şurası 120 santim olduğunu düşünelim. Buranın da 120 santim olduğunu düşünelim. Şöyle 120'ye 120 kare şeklinde kumaşımızı kestikten sonra bunu ikiye katlıyoruz bu şekilde. Kumaşın üzerinde yapmış olsaydım bu kadar güzel net göremezdiniz. Ben de bu şekilde rahat bir şekilde anlatamazdım. Şu tarafına şöyle bir kumaşımızın üzerine tırnak ütüsü çekiyoruz. Bu sefer bu taraftan da katlıyoruz. Kumaşımızın üzerine bu tarafından da tırnak ütüsü çektikten sonra kumaşımızın merkezini bulmuş olduk. Şöyle kurşun kalem kullanabilirsiniz kumaşın üzerinde, sıkıntı olmaz. Yeter ki tükenmez kalem kullanmayın. Şu kısmını merkezini buldum. Şöyle gösterebilirim. Bunun da sizler şu kısımdan bakın uç kısımlarını demiyorum. Şu kısa dar olan kısım kaç santime geliyorsa muhtemelen 60 santime tekabül etmesi gerekiyor. Şurası sizin kaç santime geliyorsa hemen mezuramızın sağlı sollu ölçüsünü alıyoruz. Tekrardan şöyle dairesel şeklinde olması için bakın şurası kaçtı? 21. Tabii bunda her iki yönden 21'ini alıyorum. Evet, bu şekilde işaret aldığım yerleri şu şekilde birleştiriyorum noktalarımızı. Bunu böyle aldıktan sonra eski haline katlıyorum. Bakın. Ve makasımızla şu kağıt kesme makasını kullanayım. Önce kaymaması için tabii sizler de bu kısımlarına kumaşın üzerine top iğneyle tutturursanız
dörtte birinde sadece ölçü aldım. Sonra üst üste koyup diğer taraflarını da eşit bir şekilde kesince dairesel bir ebat elde etmiş oluruz. Bakın bu şekilde iki parçamızı da aynı şekilde ölçüyü alıp ve etrafından çizdiğimiz yerlerden kesiyoruz. Bu sefer sıra geldi iç kısımlarına. Ben her şeyi bunun üzerinde çizimimi ve kesimimi yapacağım. Kumaşın üzerinde de kendim yapacağım. Fakat size göstermeden yapacağım. Çünkü göstersem dahi buradaki gibi net anlatamayacağım veya da siz göremeyeceksiniz. Bakın merkezi yerini aldık. Yine parçamızın dörtte biri üzerinde işlem yapacağız. Bu sefer bakın şu kenarlar 120'ye 120 idi. Bu sefer kumaşımızın dışında şöyle diyeyim iç daire olacak. İç dairenin kaç santim olmasını istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Şöyle kumaşı hemen göstereyim ben size. Şunun bakın bu bizim şöyle bilmiyorum net gösterebiliyor muyum? Yönetmenim iyi görünüyor dediğine göre sıkıntı yok. Devam ediyorum. Şimdi kumaşım bu şekilde dörtte birini yine göstereyim. Kumaşta olduğu gibi. Bakın. Bu şekilde şu anda. Aynı şekilde kalıp üzerinde de var. Şimdi ben bunun kaç santim dışında kalmasını istiyorsam örneğin 60 santime tekabül ediyor. Ben bunun 38 santimden yaparsam ideal. 38 santimden ölçü alacağım. Sizin yapacağınız yine merkezi kısmına şöyle dörtte biri üzerinde ölçüyü göstereyim. 68 santim olacak şurası. 68 santim. Pardon 38 santim. Toplamı zaten 60 santimdi. Bir de 68 diyorum. Kusura bakmayın. Şimdi merkezimizden yine aynı şekilde parçamızın dörtte biri üzerinde yine ölçü alacağız. 38 santimden işaret alacağız. Tabi bu ebat üzerinde şöyle diyeyim. Örneğin kaç santim olsun? 12 santim. Hemen 12 santimi buldum. İşaretimi aldım. Yine mezuramı merkezi yerde tuttum. Mezuramın her iki tarafında 12 santimin sağlı sollu tarafına işaret atıyorum. Kusura bakmayın demin dörtte birine işaret alacaksınız demiştim. Hepsine ölçü işaret alacaksınız. Burada kesim olmadığından dolayı sadece bir tarafına işaret almak yetmiyor. Bunun komple hepsine 12 santimden işaretimizi alacağız. Şöyle. Bakın denk geldi. Şimdi bu işaret aldığım noktaları bu şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde noktaları birleştirdikten sonra dikime geçebiliyoruz. Tabi bundan önce ben size kumaş üzerinde şu dairesel şeklini, ölçüsünü nasıl aldığımı bir de kumaş üzerinde size göstereyim. Ben bu şekilde dairesel şeklinde 120 santimdeki kumaşımı kestim. Hazırladım. Şöyle göstereyim size. İki taraflı kumaş hatta.
Ve bunun ayarlarken de tersi iki kumaşın da tersi birbirine bakacak şekilde ayarlıyorsunuz. Çünkü bunun düzüne çevirme gibi bir şey olmayacak. Buradaki püf noktayı kaçırmayın. Şimdi bunun orta kısmını, merkezini aldım. 38 santimden ölçü alacağım. Ortadaki dairesel şeklinin ölçülerini alabilmek için. Tabii tek başıma alamayacağım. Yönetmenim bana yardım ederse çok iyi olur. Şöyle mezuranızı merkeze alıyorsunuz ve 38 santim gelen yere her iki taraftan ölçü alabilirsiniz veya da şöyle biri kaydırırken ölçüyü bu şekilde 38'den alıyorsunuz. Evet, bu şekilde. Çok güzel. Biraz daha kaydırabiliriz. Bunu kaydırırken şurada da merkezi yerden tutmaya çalışıyorum. Bakın şu ucundan tutmuyorum veya bu ucundan. İkisinin ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Evet, biraz daha kaydıralım. Şöyle biraz kaydırayım. Evet. Biraz daha kaydırabiliriz. Şöyle iyi görebilmeniz için biraz daha kaydırayım. En azından 1/4 bitsin. Nasıl birleştirdiğimi kumaş üzerinde de size göstermiş olayım. Şöyle noktaları artık birleştirebiliriz. Şu anda 1/4'ini ölçü almış olduk. Evet, diğer 3/4'ü kaldı. Diğer kısımlarına da bu şekilde ölçüyü aldıktan sonra dikim kısmına geçeceğiz. O zaman dikim kısmını da size göstermiş olacağım. Evet, çizimimizi yaptıktan sonra artık dikime geçebiliriz. Dikime geçerken de şöyle iki kumaşı da birlikte dikiyoruz. Hemen şu şekilde başlıyoruz. Önce başlangıç olduğu için sağlamlaştırmayı da yapıyoruz. Bu şekilde çizdiğimiz yeri takip ediyoruz. Tabi başladığımız yere kadar gelmiyoruz. 10 santim kala bitiriyoruz dikişimizi. Evet, son aşamalarına geldik. Yani içteki dairenin dikiş son aşamasına geldik. Başlangıç yerimiz şöyle göstereyim. Burası. Şimdi son dikişimiz de buraya kadar geldik. Yeterli. Çünkü içini elyafla dolduracağız. Son aşamayı da böyle sağlamlaştırıyoruz. İpimizi o şekilde koparıyoruz. Şöyle bir 10-12 santim boşluğumuz var. Buradan da elyafımızı dolduruyoruz. Elyafı da şöyle göstereyim size nasıl doldurduğumuzu. Yalnız elyaf doldurmaya geçmeden önce ayrı bir püf noktamız var. Eğer elyaf doldurmadan önce yaparsak işimizi kolaylaştırır ve daha muntazam iş yapmış oluruz. Kenar dikişlerimiz olacak. Şu kenar dikişlerimizi ölçü alabilmek için ben ütüyle yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın şu dikişimizi yaptık. Bu sefer ikiye katlıyoruz. Bakın
Bakın şu ikisini birbirine denk getirdim. Şu şekilde. Ve şimdi ütüyle iz alabilmek için şöyle ütülüyorum. İkiye katladım. Tekrardan ikiye katlıyorum. Tıpkı merkezini aldığımız gibi yapıyoruz. Şöyle ikisi ucu uca gelecek şekilde. Şu kısma da ütüyü basıyoruz. Burada ölçü almak başka türlü de olur ama bu daha muntazam olacak, daha eşit olacak. Yükseltelim ayarımızı. Şimdi bir kat daha katlıyorum. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle merkezi kısmını tutuyorum. Önemli olan şu kısımlar. Çünkü dikiş şu içteki dairesel şekilden sonra dikişler atılacak. Tekrardan şu şekilde katlıyoruz. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi ütü izleri belli oldu. Şimdi elyaf doldurmaya geçebiliriz artık. Evet, bu boşluktan elyafımızı dolduruyoruz. Elyafta boncuk elyaf olursa daha iyi olur. En azından boncuk elyaf boşluk kalan yerleri dengeliyor. Bu şekilde bu kısmını dolduruyoruz. Tabii bu çocuk oyun yatağı için 2 kiloya yakın elyaf gidiyor. Ona göre malzemelerinizi hazırlayın sizler de. Çünkü başında elyaf malzemelerin arasında elyafı saymayı unutmuştum. Şimdi doldurma kısmına gelince aklıma geldi. Evet, bu şekilde eşit bir şekilde her yere elyaf doldurduktan sonra açık olan kısmını biraz daha istiyor sanki şu kısımlar. Açık bıraktığımız şu kısmı makinede aynı şekilde kaldığımız yerden tamamlıyoruz. Ve şöyle 4 yere de şöyle göstereyim size. Merkezimiz şurasıydı. Kalem izin belli oluyor. Şuradan hemen şöyle sayabilirsiniz. Yani bir kalem boyu açıkçası yeterli oluyor. Şuraya şöyle bir kalem izi. Şuraya da bir boy. Yani sizin tercihiniz. Yapmaya da bilirsiniz bunları. Ama yaparsanız oyun yatağınız daha iyi olacak. Şu işaret aldığım yerlere birer dikiş atarsanız elde dikiş olacak tabii. Birer dikiş atarsanız merkez kısmını da atabilirsiniz ama ben merkezine atmayı düşünmüyorum. Sadece şu 4 kısmını şöyle bir iyi tutması için elyafın hepsinin böyle bir yere toplanmaması için. Şimdi öncelikle şu kısmını diktikten sonra oraları size göstereyim. Evet, bu şekilde bu 3 tanesini diktim. Bunu da şu şekilde dikiyoruz. Yerlerinden diktim. Aynı şekilde diktiğim gibi. Bakın bir düğüm falan atmadım. Tutuyorum. Hemen altından yakınından çık.
dikim yaparken böyle kalın ip ve yorgan iğnesi kullanırsanız işinizi kolaylaştırır. Evet. Şimdi sıkıştırıyoruz tabii. Sadece bir dikiş atıyoruz. Ve böyle. Evet. Şimdi ipimizi kestik. Ve kenar kısımlarını şöyle diyeyim size, ütüyle iz aldığım yerleri ve makinede dikişlerini yapıyoruz. Evet, kenarlarında dikişini yaptım bu şekilde. Hatta sarı kısmı daha net görünüyor. Şurayı göstereyim. Fakat sonuna kadar gelmedim. Bir 4 santim kalacak şekilde bıraktım. Şimdi hepsini bu şekilde diktim. Sıra şu kısımları elyaf doldurma kısmına geldik. Şöyle göstereyim size. Şimdi hepsini bu şekilde elyaf dolduruyoruz. Evet, bu şekilde hepsini dolduruyoruz. Eşit şekilde doldurduktan sonra dikime geçebiliriz. Fakat tam uçtan değil de 4 santim kalacak şekilde dikimimizi yapıyoruz. Hemen makinamızı açıyoruz. Bu şekilde komple etrafını dikiyoruz. Başladığımız ilk yere geldik. Şimdi hemen ipimi sağlamlaştırdım ve dış kısmına geçiyorum. Dış kısmından da hemen şöyle dışında kalacak şekilde başlayabiliriz. Bir dikiş daha gitmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde etrafını komple dikiyoruz. Evet, şu kısmı açık bırakıyorum. Kurdelemizi şuradan geçirebilmek için şu kısmı açık bıraktım. Bir de karşı kısmını açık bırakıyoruz. Evet, kenar temizleme kısmını da nervi makasıyla yapacağım. İsteyen herhangi bir bileyle de geçebilir. Ben nervi makasından geçiyorum. Bu şekilde komple kesimini yapıyoruz. Evet, bu şekilde kenar temizlememizi de yaptık. Şimdi açık bıraktığım yer burasıydı. Bir dakika, nerelere gitti? Burası. Hemen şöyle büyük bir fil eteği alıp kurdelemizi de hemen içine bağlayabilirsiniz. Hatta şuradan geçirebilirsem daha iyi olacak. Bir düğüm attım ve buradan geçirmeye başlıyorum. Açamadım. Evet. Evet, bu şekilde komple geçiriyoruz. Evet, bu şekilde geçiriyoruz. Tam finaline geldik ve filketem açıldı. Eyvah eyvah. Evet. Son şeyine de geldik. Evet, şu kısmını şu şekilde hemen düğüm atıyoruz. Ve ben uçlarını çakmakla yaktım. Kurdelemiz sökülmesin diye.
Bu şekilde diğer tarafını da bir çevirelim. Diğer tarafını da görelim. Çift taraflı kullanılabilen bir çocuk oyun yatağı. Şu şekilde şimdi çekiyorum. Bakın bu şekilde de çocuk bebek küçük olunca içinden de hani çıkma gibi bir durumda olmuyor. İsterseniz hani oynaması için de açabilirsiniz. Burayı şey yaparken, düğümlerken şekilde evet bu şekilde düğümleyip kurdelenizi etrafında bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz diğer tarafına da çevirebilirsiniz. Şöyle. Evet, çocuk oyun yatağımızda kullanıma hazır. Videomuzun başında söylediğim gibi anneler kendi ev işlerini yaparken bebeklerini güvenli bir şekilde bu çocuk oyun yatağına bırakabilirler. En azından halıların üzerindeki tozlardan, tüylerden korumuş olurlar. Bir de şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi alt ve üstüne ayrı iki renk kullandım. Sizler de arzu ederseniz bu şekilde kullanın. Çünkü tek renk olunca bu şekilde estetik durmuyor. Yine tabii tercih sizin. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videomuzda, başka bir etkinlikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.